Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün annem köz patlıcan salatası tarifi, köz patlıcan buzlukta nasıl saklanır, köz patlıcan konservesi ve kahvaltılık sos hazırlıyor. Kısa kısa hepsi 8 dakikada hazır. Videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Hemen yemek için Aysel Sultanım yarım kilo patlıcanı, 4 tane Antep biberi ve 4 tane kapya biberi yıkıyor. Patlıcanlara bıçak dürtüp hepsini fırın tepsisine diziyor. 250 derece fırında közlüyor. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Salata ile yufka ekmeği güzel oluyor diye annem hamur yoğurup açtı. Ben de sacın üstünde pişirdim. Hamurunda un, su ve tuz var sadece. Yufka ekmeklerimizi yapıyoruz. Aysel Sultan'ın bir masa örtüsünün içerisinde yufkaları saklıyor ve yiyeceğimizde ıslatıyor. Islatmak için bir tepsiye su döküyoruz. Yufkaları alt üst çevirerekten her tarafını ıslatıp dörde katlıyoruz. Sonrasında dinlenmeye bırakıyoruz ki yumuşasın. Yumuşadıktan sonra salatamızı içine düreceğiz inşallah. Fırından da köz sebzeleri alıp bir ters düz yapıp tekrar fırına atacak annem. Patlıcanı eliyle bastırdığında eğer patlıcan çöküyorsa tamam demektir. Ondan sonrasında alacak fırından. Antep biberi ince kabuklu ve acı oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ters düz yapınca da daha güzel pişiyor. Sizlere de fikir olması için paylaşmak istedik. Közlendikten sonra bir borcamın içerisine alıyor. Sebzelerin kabuklarını soyuyor ve doğrama aşamasına geçeceğiz. Annem genellikle pazardan patlıcanı alır almaz ya yemek yapıyor ya közlüyor. Çünkü çekirdeklenmeden patlıcanları tüketmeye bakıyoruz. Köz patlıcan salatamıza kırmızı soğan da doğrayacak annem. Lezzetine lezzet katıyor gerçekten. Üzerine zeytinyağı ve tuz gezdirip karıştırıyoruz ve yufkanın üstüne kaşık kaşık koyacağız. Dürüm yapıp yiyeceğiz. Bizlere afiyet, sizlere fikir olsun inşallah. Yazın biliyorsunuz ki patlıcan kışa göre hem ucuz hem daha sağlıklı. Kışın da bu lezzetlerden mahrum kalmamak adına yazın ucuzken aldığımız patlıcanları közleyip kışın da yemek için hazırlayacağız inşallah. Bu videoda hepsini göstermek istedik. Bütün hepsini annem Aysel Sultanım hazırlıyor. Videoyu beğenen elleriniz para görüvesin inşallah. İster kahvaltıda ister akşam yemeğinde tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İkinci tarifimiz patlıcanı közleyip buzluğa atacağız. Sobada köz kokulu çok güzel oluyor. Herkesin sobası yok. Mangal yakamıyorsanız fırında da közleyebilirsiniz. Bizim eskiden sobamız yoktu. Fırında közlüyorduk. Şimdi sobamız olduğu için annem bu havalarda yakıyor ve közlüyor. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Ben de grip oldum arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Sobada köz zahmetli ama daha güzel ve lezzetli oluyor. Aysel Sultanım zahmetine katlanıp közledikten sonra patlıcanın ve biberin kabuğunu soyup biberin çekirdeklerini çıkartıyor, temizliyor. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine dolduracağız ve buzluğa veya derin dondurucuya atacağız. Videonun ilerleyen dakikalarında kışın buzluktan çıkarınca nasıl hazırlanacağını da videoya ekledim. Hepsini Aysel Sultanım hazırlıyor. Ben seslendiriyorum. Seslendirmemi beğenmeyenler oluyor. Herkes kendi kızının triplerini kendisi çeksin diyenler oluyor. Ben trip atmıyorum, kesinlikle elimden geldiğince seslendirme yapmaya çalışıyorum. Bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Bilenler vardır elbet ama aramıza yeni katılanlar için Aysel Sultanıma ben anne diyorum. Aslında benim teyzem, benim annem rahmetli oldu. Beni teyzem Aysel'cim büyüttü, okuttu, evlatlarının üstün tuttu. Seslendirmeyi ben yapayım anne dedim. Olur kızım dedi. Bazen şiveli konuşuyorum. Sadece burada değil, genelde de öyle konuşuyorum. Söylemek istedim bu arada. Davul fırın veya hamarat fırında veya normal ankastre fırında da közleyip yapıyoruz biz. Sizlere de göstermek istedim. Fikir olması için buzluktan közlenen patlıcan ve biberi çıkarıp buzu çözüldükten sonra Aysel Sultanım doğruyor ve tavada kavuracağız inşallah. Ağız tadıyla yemesi nasip olur. İncecik kıydıktan sonra içine sevgisini de katıyor Aysel Sultanım. Sonrasında tavaya hiç yağ eklemeden kavurma aşamasına başlayacağız. Biz bu tarifimizde köz biber de kullandık.
Videoyu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Köz, patlıcan ve biberi döktükten sonra biraz kavuruyoruz. Bir iki tur. Üzerine bir diş dövülmüş sarımsak ilave ediyoruz. Annem geçen yaz sarımsakları dövüp rondodan geçirip yani buzluğa atmıştı. Böyle çıkarıp çıkarıp kullanıyoruz. Gerçekten pratik oluyor. Ev hanımlarının da, bayanların da, çalışan kadınların da gerçekten işi çok zor. Yazın kış hazırlığı, kışın da yaz hazırlığı yapılıyor. Kışın zeytin kuruluyor, nar ekşisi sıkılıyor. Ondan sonra nar suyu sıkılıyor, limon suyu sıkılıyor, buzluğa atılıyor. Yazın da turşular kuruluyor, konserveler yapılıyor. Yani benim annem o şekilde yaptığı için ben her şeyi biliyorum. Zorluğunda gerçekten çok zor, her şeyi, her aşaması emek istiyor. O yüzden cennet annelerimizin ayağının altında, annelerimizin kıymetini bilelim. Gerçekten emek vererek hazırlıyorlar, yoruluyorlar. Üzerine maydanoz kıydı annem, tuz, pul biber, zeytinyağı ve ceviz ekliyor. İster kahvaltıya, ister yemeğin yanına köz patlıcan biber salatası veya köz patlıcan biber mezesi diyebilirsiniz. Ölçüleri arttırıp veya azaltabilirsiniz evdeki kişi sayısına göre. Annem bu şekilde hazırladı. Şimdi her seferinde kavurmakla uğraşamam diyenler için ve sürekli bulaşık çıkmasın diyenler için kavanozun kapağını açıp direkt kullanabileceğiniz şekilde annem patlıcan biber konservesi hazırlıyor kışlık. Onu da buzlukta değil de kilerimize saklıyoruz. Az yer kaplıyor. Şimdi aşure tenceremizde rendelenmiş domates dökecek. Biz önceden hazırlamıştık. Tek tek katıp kaynatacak annem. Közlenmiş patlıcan ve biberleri doğrayıp ilave ediyoruz. Üzerine zeytinyağı, tuz ekleyip pişiriyoruz. Sıcakken kavanozlara doldurup sıfır yıkanmış kapakları iki geri bir ileri kapatıyoruz. Kilerde güneş görmeyen bir yerde saklıyoruz. Biz kavanozları öncesinde yıkamıştık ve her seferinde sıfır kapak kullanıyoruz. Sizlere de o şekilde kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü sıfır kapak olduğunda ve de kavanozları ağzına kadar doldurduğumuzda, yani hiç hava almayacak şekilde doldurduğumuzda asla kapakları atmıyor. Yani bugüne kadar annemin yaptığı konservelerin hiçbir kapakları atmadı. Küflenme, bozulma yapmadı. Dışına da taşmadı soranlar oluyor gerçekten. Bu şekilde iki geri bir ileri sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz ve güneş görmeyen kilerimize saklıyoruz. Mutlaka güneş görmemesine özen gösterin. Kapağını açtıktan sonra mesela yarısını kullandınız ya, yarısı kaldı, onu buzdolabına koyabilirsiniz. Fark etmez. Ama kapağı açılmadığı sürece durabilir kilerinizde. Eğer evim kaloriferli, kışın sıcak oluyor derseniz soğuk balkonunuza da çıkarabilirsiniz veya buzdolabında da durabilir. Bir de kahvaltılık son tarifimiz var. Hepsini annem hazırladı. Ben seslendiriyorum. Umarım sizlere faydalı olur. Bu dövülmüş sarımsaklı, baharatlı, salçalı, zeytinyağlı rondodan geçireceğimiz bir kahvaltılık tarif. İsterseniz akşam yemeğinde de kullanabilirsiniz. Bol nar ekşili, yani bir yemek kaşığı falan kattım. Bir su bardağı da dövülmüş ceviz ilave etti. Tabii ki de olmazsa olmazı sevgisini katıyor annem. Anacığımın ellerine sağlık. Videoyu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.